Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü dünyanın dört bir yanında çiçekçiler dolup taşar. Sosyal medya kutlama mesajlarıyla dolar. Çoğumuz bir kart yazar, bir çiçek göndeririz. Ama çok azımız bugünün kökenini ve bugün için savaşan bir kadının öfkesini bilir. Bugün size sadece bir kutlamanın değil, bir sosyal devrimin ve ardından gelen trajedinin hikayesini anlatacağım. Bu Anneler Günü'nün ilginç tarihidir. Anneler kutsaldır. Ama bu düşünce modern çağın düşüncesi değildir. Antik çağlardan beri doğurganlık, bereket ve annelik figürleri toplumların dini yapılarının merkezindeydi. Antik Yunan'da tanrıların annesi Rhea kutlamalar ve ritüellerle onurlandırılırdı. Antik Roma'da Mart ayında kutlanan Hilarya bayramları tanrıça Sibel adına düzenlenir, şenlik havasında geçerdi. Ancak bu kutlamalar kutsal ve mitolojik annelere yönelikti. Yüzyıllar sonra 16. yüzyıl İngiltere'sinde Paskalya'dan önceki 4. pazar günü Mothering Sunday kutlanmaya başlandı. Bugünün amacı bireylerin doğduğu kiliseye dönmesiydi. Zamanla dini anlamından sıyrılıp evdeki anne figürüne yönelen bir kutlamaya dönüştü. Günümüzdeki anlamıyla Anneler Günü'nün kutlanmaya başlanması Anne Reeve Jarvis'in hayat hikayesinde gizli. 1832 doğumlu Anne Reeve Jarvis, Batı Virginia'da sıradan bir kadın gibi görünüyordu. Ama Amerika Savaşı'nın patlamasıyla sıradan hayatı olağanüstü bir misyona dönüştü. Anne Jarvis, toplum sağlığıyla yakından ilgileniyor, özellikle kadınlar ve çocuklar için hijyen eğitimi veriyordu. 1858'de Mother's Day Work Clubs adlı bir örgüt kurdu. Amaç basitti: temiz içme suyu sağlamak, bulaşıcı hastalıkları azaltmak, bebek ölüm oranlarını düşürmek. İç savaş sırasında bu kulüpler tarafsız kalıp hem kuzey hem güney askerlerine yardım etti. Savaş bittiğinde onun idealleri daha da büyüdü. Jarvis, toplumsal barışı sağlamak adına Mother's Friendship Day adını verdiği organizasyonlarla savaşta karşı cephelerde yer alan aileleri buluşturdu. Annelik onun için toplumsal şefkatin ve barışın temsiliydi. Anne Jarvis 1905 yılında öldüğünde kızı Anna Jarvis 41 yaşındaydı. Eğitimli, kararlı ve annesinin fikirlerine tutkulu bir bağlılık içindeydi. O güne kadar bir anneler günü yoktu. Annesinin yaptığı tüm iyilikleri onurlandırmak ve onun değerlerini halka hatırlatmak istiyordu. İlk anma 1908 yılında West Virginia'daki kilisede yapıldı. Beyaz karanfiller dağıtıldı. Beyaz onun için saf sevgiyi simgeliyordu. Anna bugünün sessiz, içe dönük, kalpten gelen bir vefa anı olmasını istiyordu. Mektuplar yazdı, yüzlerce din adamına ulaştı, derneklere başvurdu. Onun çabaları 1914 yılında sonuç verdi. ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs'ın ikinci pazarını resmi Anneler Günü ilan etti. Ama bu zafer onun için sadece bir başlangıçtı. Daha 1920'lerin başında çiçekçiler, kart üreticilerini, restoranlar bu yeni günü bir ticari fırsata dönüştürmüştü. Anna Jarvis öfkeliydi. Çiçekçileri vicdansızlar diye suçladı. Kart firmalarına karşı protestolar düzenledi. Anneler Günü öğle yemeklerine karşı el ilanları bastırdı. Ona göre bugünün ruhu çalınıyordu. O tüketim yerine duyguyu, hediye yerine şükran duygusunu savunuyordu. Öyle ki 1930'ların sonunda Anneler Günü'nün kaldırılması için dilekçeler dahi vermeye başladı. Kendi yarattığı günü bizzat ortadan kaldırmak isteyen tek mucitti belki de. Jarvis ilerleyen yaşlarında ruhsal çöküşe girdi. Elinde ne para kalmıştı ne de destekçisi. Hiç evlenmedi, çocuğu olmadı. Yaşamının son 4 yılını Philadelphia'daki bir huzurevinde geçirdi. Ve trajediye bakın ki bu huzurevinin masraflarını karşılayanlar zamanında dava açtı o kart ve çiçek şirketleri. Günümüzde Anneler Günü dünyanın en büyük sezonluk pazarlarından biri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 35 milyar dolarlık bir ekonomik hacme sahip. Türkiye'de ise her yıl Mayıs ayında çiçek satışları, takı reklamları, kozmetik kampanyaları patlama yapıyor. Jarvis'in günümüzdeki hali bir pazarlama kalıbı. Sen de anneni seviyorsan diye başlayan reklam cümleleri. Bu yıl belki bir çiçek alınacak, bir kart yazılacak ya da sadece bir arama yapılacak. Kimi için sevgi dolu bir an, kimi için uzak bir anı, kimi için sessiz bir gün olacak. Ama bugünün ardındaki gerçek anlamı hatırlamak gerek. Anneler Günü
Sadece özel bir günde hatırlanmak isteyen annelerin değil, topluma yön veren, hayatlara dokunan kadınların günü. Bugün bir annenin, Anna Reeve Jarvis'in savaşın ve salgınların ortasında çocukları yaşatmak için verdiği çabanın, sağlık için mücadele eden bir annenin mirası. Bugün bir evladın, annesinin hatırasını ticarileştiren sisteme karşı verdiği yalnız savaşın sessiz bir yankısı. Bugün onların sesini duyurabileceğimiz bir gün. Annenizi kutlayın. Yüzüne bakın, konuşun, dinleyin. Bugünü yaşanmış anılara, sıcak bir dokunuşa, bir hatırlamaya dönüştürün. Anneler Günü sevgiyi anlatmak kadar bir annenin mücadelesinin tarihe iz düşümüdür. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.